Sizin işinizin, uygulamalarınızın, servislerinizin bütünsel olarak, bütünlüğünü koruyarak aslında çalışmasını sağlayabilmektir. İşte Zerto bunu yapıyor. Zerto'nun çalışma mimarisi aslında sürekli data koruması dediğimiz, diğer bir orijinal ismiyle CDP dediğimiz bir teknoloji. Sizin saniyeler ya da dakikalar içerisinde tüm sanal sunucularınızın, tüm uygulamalarınızın bütünsel olarak ayakta olmasını, çalışmasını sağlıyor Zerto. Speak Up Tech serisine hoş geldiniz. Ben Sercan. Ben Engin. Geleceği şekillendiren teknolojileri, bunu geliştiren uzmanlarla derinlemesine konuşuyoruz. Sercan nereden çıktı ya bu Speak Up Tech? Aslında Speak Up nereden çıktı desek daha doğru olur. Çünkü 20 yılı aşkın süredir teknoloji dünyasında çalışıyorum ve konuşmacılık yapıyorum. Ve yaklaşık 1,5 yıl önce senden bir telefon aldım. Yapmışımdır. Sercan, bu tecrübeni dijital medyada kullanmayı düşünmez misin? Liderlerle sohbet etmeyi düşünmez misin diye. Ve Speak Up yolculuğu böyle başladı. Şu an yaklaşık 2 milyonluk izleme aldık. Wow. Ama Speak Up Tech'e gelirsek biz tabii belli bir dinleyici kitlesine ulaştık ve bazen bize biraz daha teknik konuşsanız, biraz daha teknik detayları değerlendirseniz nasıl olur dediler. O en çok bana geliyordu o soru, biliyor musun? Ya Sercan Hanım nasıl tanıyorsun? Ya söylesen de böyle daha teknik detayları oluşan bir program sunsa derdi. Ben de sana da arayıp söylemiştim bunu. Harika. Biz de hem teknik konuşalım hem de biraz eğlenelim dedik. Benim de aklıma ilk gelen isim tabii ki sen oldun. Bu seride takım arkadaşın olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve bugünkü konumuz ve konuğumuz Hewlett Packard Enterprise ve kendileriyle Zerto çözümleri üzerine konuşacağız. HP Türkiye'den gelen arkadaşlarımız, kısaca tanıtayım sizi. HP Veri Depolama ve Veri Servisleri Satış Bölge Müdürü Çiğdem Öztürk Ağoğlu ve HP çözüm mimarı Faruk Çelik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Az önce bahsettim, Zerto çözümünden bahsedeceğiz diye ve siz de bunun liderlerisiniz HP Türkiye'de. Peki biz en başından başlasak, çünkü herkes bilmiyor olabilir. Zerto çözümü nedir? Aslında müşterilerde nasıl değer yaratır? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Zerto sanal sunucular ve bulut ortamları için bir iş sürekliliği çözümüdür. Şimdi iş sürekliliği çözümü nedir? Ben bir öyle başlamak istiyorum aslında. İş sürekliliği, işinizin başına bir iş geldiğinde. Ne olabilir bu? İşte bir teknolojik problem olabilir, bir insan hatası olabilir, bir depremsel olabilir. Son zamanlarda gündemimize çok giren o fidye yazılımları olabilir. Olabilir de olabilir. Bunlar işinizin başına geldiğinde sizin işinizin, uygulamalarınızın, servislerinizin bütünsel olarak, bütünlüğünü koruyarak aslında çalışmasını sağlayabilmektir. İşte Zerto bunu yapıyor. Peki nasıl yapıyor Zerto bunu? Şimdi iş sürekliliği dedik. Tabii ki aslında veriyi koruyarak yapıyor. Tabii ki aslında koruduğu verinin sürekliliğini sağlayarak yapıyor. Ve verinin kullanılabilirliğinden emin olarak yapıyor. Şimdi bunlar çok önemli konular. Siz iş sürekliliğini sağlayabilirsiniz ama veriniz ransomware ataklarından, fidye yazılımlarından korunmamış olabilir. Siz bu iş sürekliliğini sağlamışsınızdır ama verinizi ayağa kaldırmanız ve o bütünselliği sağlamanız saatler, hatta bazen günler sürüyor olabilir. İşte Zerto sizi bunlardan koruyor. Yani böyle anlatınca biraz havada kalıyor aslında. Yani o kadar ileri seviye bir çözüm ki sizin saniyeler ya da dakikalar içerisinde tüm sanal sunucularınızın, tüm uygulamalarınızın bütünsel olarak ayakta olmasını, çalışmasını sağlıyor Zerto. O zaman HP Tech, HP diyorum hep ya. Speak Up Tech'e HP Tech diyorum, biliyor musunuz? Çok Bu acayip. kadar benimsedim. O kadar benimsedim. Nasıl ulan HP kanalı olacak mı? Evet. Gerçekten çok güzel açıkladın sen bize. Biraz da böyle yedekleme ürünü olarak da düşünülüyor. Sonuçta çok fazla yedekleme ürünü var piyasada ve klasik anlamda yedekleme ürünlerinden bambaşka bir kategoride Zerto. Evet. Çünkü kendine bir kategori oluşturmuş vaziyette ve orada rakibi var mıdır ya da rakiplerinden kendini nerelerde ayrıştırır? Zerto'nun gerçekten rakibi yok. Rakibi yok. Şimdi Zerto evet yedekleme yazılımlarıyla karıştırılıyor. Replikasyon yazılımlarıyla karıştırılıyor. Çünkü bizim de yedekleme yazılımlarında Alliance ortaklığımız var. Yedekleme yazılımı üreticileriyle birlikte çalışıyoruz, biliyorsunuz. StoreOnce'ımız var. Bunlar hep yedekleme çözümleri. Yani bütünsel veri korumanın yedekleme tarafı. Bir de replikasyon çözümü var. Bizde de var. Aletra MP'lerimizde replikasyon yapıyoruz. Storage to storage replikasyon. Aynen, storage to storage replikasyon yapıyoruz. Ve veriyi aslında aynen biz de saniyeler seviyesini gönderiyoruz. Veri orada, verinin güvenliğini sağlıyoruz. Fakat bunların hiçbir iş sürekliliği çözümü değil. Çünkü iş sürekliliği ne?
Şimdi veriyi karşı tarafa göndermiş olabilirsiniz. Verinin güvenliğinden belki emin olabilirsiniz. Alet RMP'niz varsa, çünkü ransomware protection yapıyoruz. Fakat bir felaket anında verinin saniyeler seviyesinde ya da dakikalar seviyesinde bütün sistemlerinizle entegre, bütün uygulamalarınızla entegre ayağa kalkıp sizin işinizin çalıştığından emin olamazsınız bunlar. Yani bir web servisinizin, bir internet bağlantınızın, sitenizin çalıştığından emin olamazsınız. İşte Zerto size bu bütünlüğü sağlayarak bundan emin olmanızı sağlıyor. Yani bu bütünün aslında en tepesindeki ve yani hani nasıl diyeyim? Yani şu seviyede sizi geri döndüren bir çözüm. Çok güzel. Aslında bütün amaç da bu geri döndürmek değil mi? Sonuçta biz yedekliyoruz, evet, dediğin gibi felaket senaryoları yapılıyor ama sonuçta geri dönmezse hiçbir anlamı yok bütün bu yatırımların ya da bütün bu çabanın. Aynen öyle. Bir de hani geri dönmek böyle saatler, günler sürüyorsa da anlam değil. Yani şimdi saatlerde, günlerde artık o kadar çok para kaybediyor ki kurumlar. Ya da çok küçük şirketler bile çok paralar kaybediyor. Siz 3 gün önceki veriye bir günde dönerseniz yani bunun değeri çok daha az. Evet. Dakikalar seviyesinde. Kurumdan kuruma belki dönmemek bile gerekir ya da Evet, dönmekle. attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya Aynen. değmeyebilir. Evet. Ben Zerto'yu uzun zamandır kullanan biri olarak teknik bir soru soracağım artık Faruk'a ama ya önce şunu merak ediyorum. Bu Zerto'yu kim icat etti? Zerto'yu icat eden arkadaşlar bundan 10 yıl önce farklı bir teknolojiyi bulan arkadaşlar ve bunu farklı bir üreticiye satıyorlar. Sonra diyorlar ki ya biz bir şeyleri eksik yaptık. Daha da iyisini yapabiliriz diyerek Zerto'yu icat ediyorlar tekrardan. Ve 4 yıl önce de bize Zerto'yu satıp hayatlarını şu anda mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Yaşıyorlar mı? Hayattalar mı? Yaşıyorlar hala. Ha, okey. Çünkü yani eğer hayatta değillerse bu hani yazın Adana'da, Urfa'da vatandaşlarımız bu klimayı icat eden Willis Carrier adına böyle ruhuna lokma döktürüyorlar ya, gerçekten yani Zerto'yu icat eden insan eğer hayatta değilse lokma döktürür. Çok açık söylüyorum çünkü bir sürü yazılım olabilir seni A noktasından B noktasına taşıyan ama bu yazılımın çalıştığını ve orada T anında hızla ayağa kalkacağını bilmek gerçekten büyük keyif. Peki bunun biraz teknik detaylarına girelim. Bunu nasıl yapıyor? Bir de bizim hani en çok konuşulan konumuz vardır ya, işte RTO, RPO dedikleri değerler. Biraz bize bundan bahseder misin Faruk? Tabii Zerto'nun çalışma mimarisi aslında sürekli data koruması dediğimiz diğer bir hani orijinal ismiyle CDP dediğimiz bir teknoloji. Ama bunu mimari olarak da diğer rakiplerinden biraz daha farklı gerçekleştiriyor. Bu da Zerto'ya ekstra avantajlar sağlıyor. Bir kere şunu söylemem gerekiyor. Zerto'nun kesinlikle agent, snapshot ya da özel bir donanım üzerinde çalışmıyor. Tamamen sanal ortamda, sanal makineler seviyesinde çalışan ve hypervisör seviyesinde dataları yakalamamızı sağlayan bir teknoloji. Snapchat mimarisi kullanmıyor değil mi? Kesinlikle kullanmıyor. Okey. Bu yüzden de Çok kıymetli. halihazırda çalışan makinelerinizin üzerinde bir performans sıkıntısı da kesinlikle yaratmıyor tüm bu işleri yaparken. 2 tane sanal makinemiz var. Bir tanesine Zerto Virtual Manager dediğimiz bir tane ana makinemiz var. Bu yönetimleri ve konfigürasyonları tuttuğumuz bir sanal makine. Ve bunu ikinci site'ımıza, aslında felaket anında tüm datalarımızı, tüm sanal makinelerimizi ayağa kaldıracağımız ikinci site'ımıza da benzer bir şekilde bir aynı makineden kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Ve bu makineler aracılığıyla da Virtual Replication Array dediğimiz küçük sanal makinelere her bir hipervizör hostumuzun, sunucumuzun üzerine kendisi otomatik yüklüyor. Aslında tüm işi yapan da bu içerisinde kurduğumuz küçük sanal makineler. Datanın hypervizör seviyesinde yakalanması, bu yakalanan datanın sıkıştırılması, şifrelenmesi ve karşı taraftaki VR'ye gönderilmesi ve sonrasındaki buradaki karşı taraftaki VR ile bu datayı alarak bizim journal dediğimiz bir data store alanına bunu yazıyorlar. Ve bu bize şöyle bir imkan sağlıyor. Birincisi, her eklenen hypervizöre bir tane sanal makine yüklediğimiz için ölçeklendirmemiz inanılmaz güçlü oluyor. Çünkü 10 makine için de aynı mimariyi kullanıyoruz. 5000 makine için de aynı mimariyi kullanıyoruz. Bu yüzden hem ölçeklendirme avantajı sağlıyor hem de hiçbir zaman makine sayısı artsa dahi performansı azalmıyor. Ve 5 ila 15 saniyelik aralıklarla karşı tarafa data atıyoruz. Genelde gelen sorulardan bir tanesi, yani hani 5 saniye daha da az olabilir mi diye sorular geliyor. Evet, olabilir. Eğer yeterince güçlü storage'larımız ve network altyapımız var Değil ise mi? bu daha da aşağı inebilir. Hani bazı ortamlarda 3-4 saniyeleri, 2 saniyeleri gördüğümüzde oluyor bu RPO dediğimiz süre.
RTO'larımız ise çok küçük yapılar için saniyeler, daha büyük enterprise'ler için de dakikalar içerisinde tüm o sanal makinelerin tamamını ikinci saatte ayağa kaldırabiliyoruz. RPO'yu da isterseniz şöyle bir açayım. İşte Recovery Point Objective de diyoruz. Geri dönüşlerimizi belirli zaman aralıklarında oluşturuyoruz ve bu zaman aralıklarında 1 saatten 30 güne kadar herhangi bir noktadan makinemizi ayağa kaldırmamıza imkan sağlayan süre ve bu aralarındaki süre farkı da 5 ila 15 saniye aralığındaki herhangi bir noktadan makinelerimizi ayağa kaldırabiliyoruz aslında. Çok güzel. Yani Netflix'te film izler gibi, değil mi? 2 saat 10 saniye önceye dön. Orada da sıkıntı varmış. 1 saat 50 saniye önceye dön. Böyle ileri gelir istediğin yere getirip evet burası tamam, burada ayağa kalk deyip ayağa kaldırabiliyorsunuz. Gerçekten çok başarılı bir teknoloji. Hepimizin bildiği gibi bulut dönüşümü de hala hızla devam ediyor ve özellikle bu genel bulut ortamlarında ya da hibrit ortamlarda Zerto nasıl bir esneklik sağlıyor müşterilere? Şöyle bizim aslında kullanım senaryolarımızdan bir tanesi de bu aynı zamanda. Zerto sadece tek bir sanal ortamda çalışan bir çözüm değil. Multi-cloud dediğimiz bir çözüm ve bunu birçok hyperscaler'da, public cloud'da, on-prem ortamda kullanabileceğiniz bir çözüm sunuyoruz. Esnekliği şu şekilde sağlıyoruz. Bir platforma bağlı kalmadığınız için Zerto ile datanızı hangi ortamda olursanız olun koruyabiliyorsunuz. Bu eğer Hyper-V kullanıyor olsanız da şu anda destekliyoruz. VMware kullandığınız ortamlarda da kullanabiliyoruz. Hatta HP olarak sunduğumuz HP Morpheus VM Essentials ortamında da geçtiğimiz aydan itibaren desteğimiz geldi. O ortamlarda da yine CDP çözümü olarak aynı RPO ve RTO ile şu anda kullanabiliyorsunuz. O yüzden size esneklik sağlayabilen bir çözüm hangi platformda olursanız olun. Ben bu esnekliği çok duymaya başladım bu arada. Giriyorum ama gerçekten de HP çözümleriyle beraber artık sadece HP'ye değil bütün ekosisteme hizmet verecek şekilde çalıştırıyor. VM Essentials'tan da bunu dinlemiştik. Şimdi Zerto'dan da bunu dinliyoruz. Yani çok etkileyici bence bu. Hatta VMware'den VM Essentials'tan VMware'e böyle cross anlık replikasyon yapabiliyor diye biliyorum. Biraz onu anlatır mısın Faruk? Tabii ki şöyle, tam bu özellik geçtiğimiz ay itibariyle geldi. Öncesinde zaten VMware kullanan müşterilerimize şunu diyebiliyorduk. Cross platform replikasyon desteğimiz var. Yani ortamınızın bir ortamınız on-prem ortamda VMware üzerinde çalışırken ikinci ortamınızı Azure ya da AWS gibi public cloud'ların üzerine konumlandırabiliyorsunuz. Farklı hypervizörleri konumlandırabiliyorsunuz. Şu anda Morpheus VM Essentials'ın VMware ile cross platform desteği var. Ama VMware kullanan müşterilerin hem public cloud'larla entegre edebiliyoruz hem de aynı zamanda farklı hypervizörleri göndermesini de sağlayabiliyoruz. Esneklik dediğimiz kısımda tam olarak bu. İsterseniz datanızın tamamını ya da bir kısmını farklı platforma taşıyarak aralarında replikasyon da başlatabilirsiniz. Daha açık soracağım. VMware tarafım var. Zerto ile bunu ben VM Essentials'a gönderebilir miyim? Gönderebilirsiniz. Hatta tam tersini de yapabilirsiniz. Harika. VM Essentials ortamınız var. Datanızı VMware'e de gönderebilirsiniz. İki yönlü çalıştırabiliyoruz. Ben bunu aslında Convert'te de kullanırım o zaman. Yani sanal sunucuyu ben VMware ortamından VM Essentials ortamına çevirmek için de kullanabilirim. Tabii ki kullanabiliriz. Yani native olarak bir migration çözümü değil, daha da fazlası bir felaket kurtarma çözümü olsa da sadece migrasyon içinde kullanmak isterseniz evet bu mümkün. İki platform arasında sanal makinelerinizi taşımanızı da sağlayabilen bir mekanizmaya da sahibiz. Evet, Süper. gerçekten çok etkileyici. Bu esneklik kısmı çok etkileyici çünkü genel olarak müşterilerin de istediği bu, esnek olabilmek, bir yere bağlı kalmamak. Bir de bir problemimiz de FITI'ye yazılım saldırıları ve bu bütün şirketlerin şu an gündemdeki sorunları. Hani bu Zerto sadece replikasyon yapmakla kalmıyor. Bir de bu saldırılarla da bir saldırılar olduğunda daha doğrusu koruma sağlıyor. Bunu nasıl başarıyor? HPE 4 yıl önce Zerto'yu satın aldığında önemli eksiklerden bir tanesiydi. Güvenlik tarafında hala insanların istediği şeyler vardı. Ve versiyon 10'u çıkardığımızda belki de en büyük yenilik, en büyük farkımız şu oldu. Ransomware Anomaly Detection özelliğini çıkardık. Anomaly Detection şöyle çalışıyor. Datanın paternine bakarak eğer herhangi bir şifreleme tehdidi varsa bunu anında replike ederken o 5 saniyelik aralıklarla tespit ederek bize uyarılar veriyor. Hatta şunu da yapabiliyoruz. Bu uyarıları verirken diyebiliyoruz ki gönderdiğim bu checkpoint'te bir sıkıntı olabilir. Şifreleme saldırısı var. Şüpheli bir şifreleme işlemi olabilir.
En son aldığın temiz checkpoint'te artık hangisi ise 5 saniye, 10 saniye öncesindeki bir checkpoint'i göstererek bu checkpoint ya da daha önceki diğer checkpoint'lerden geri dönebilirsin diye bize seçenekler de sunuyor. Bu eklediğimiz en önemli güvenlik özelliklerinden bir tanesiydi. Geçtiğimiz hafta itibariyle 2 hafta oluyor. 2 hafta önce çıkardığımız yeni versiyonda aslında eski versiyonda da vardı ama Integration Hub diye bir özellik de getirdik. Tabii ki ransomware çok fazla can sıkan sıkıntılardan bir tanesi. Bu aralarda çok fazla dinliyoruz. Sadece şifrelemeyi tespit edebilmek ki bu çok büyük bir özellik aslında replike ederken real time olarak bunu tespit edebilmek. Bazı müşteriler için yeterli olmayabilir ve Zerto'da bir güvenlik çözümü değil halihazırda. Bu yüzden de şöyle bir özellik çıkardık. Integration Hub dediğimiz bir özelliğimiz var. Ve müşterilerimiz sahip oldukları CrowdStrike ve Microsoft Defender gibi güvenlik çözümlerini Zerto'ya entegre ettikleri zaman sadece şifreleme sırasında değil, aynı zamanda bir malware ya da trojan olduğu zaman bu güvenlik çözümlerinin bulduğu alarmlar, kendi replike ettiğimiz data üzerinde tarama yaparak eğer bir malware ya da trojan varsa bununla ilgili de yine tagleme işlemini ya da alarm işlemini de gerçekleştirebiliyorlar. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi artık sadece replike edebilmek işin sadece bir kısmı. Diğer bir kısmı da replike ettiğimiz datanın güvenli olduğundan emin olabiliyor olmak ve biz de bu şekilde hem anomaly detection gibi real time çalışan özelliğimiz ve diğer güvenlik çözümleriyle entegre ederek datamızın aynı zamanda güvenli olduğunu, dönülebilir durumda olduğunu da netleştirmek, müşterilere için rahatlatmak istiyoruz aslında bu şekilde. Peki şimdi ben biraz evvel snapshot kullanmıyor dedim. Snapshot kullanmak da çok iyi bir tekniktir ama yerine göre. Hani burada anlık ya da ana yakın bir replikasyon yapmak istiyoruz. Burada da farklı teknikler kullanıyor. Journaling gibi. Ya bize biraz bundan bahseder misin? Hatta bundan sonra bunu o kadar iyi yapıyor ki hani application ya da crash consistency gibi büyük sıkıntılar vardır ya hani işte sunucunun database'im yok benim ya öbür tarafta açtım ya da backup'tan döndüm de yok ayağa kalkmadı gibi sıkıntılar vardır. Bunun önüne nasıl geçiyor Zerto? Şöyle çok güzel bir örnek vermişsiniz. Bir film şeridi gibi Netflix'te istediğimiz saniyeye geri dönebiliyorduk. Aslında biz de örneklendirmelerde hep onu kullanıyoruz. Journal'ı bir film şeridine benzetiyoruz. Ve 5'er saniyelik aralıklarla geri dönüş noktalarımız var. Bu 1 saniyeden 1 saatten 30 güne kadar uzatabildiğimiz noktalar. Buradaki Journal'daki data bizim hypervisörde makinenin yazıldığı onayı alındığı datanın bir kopyasının atılmış hali aslında. Yani sizin makinenin RAM'inde, memorisindeki olan data. Bu crash consistency ya da application consistency'yi sağlamak için genelde bu memorideki datayı tutar birçok uygulama tutarlılığını sağlamak için. Biz aslında gerçek anlamda o memorideki datayı karşı taraftaki journal'a yazmış oluyoruz. Uygulama tutarlılığında database'de örnek veriyorum. Son kopyadan dönmeyi denediniz. Tam tutarlı değil. 5 saniye öncesinden tekrardan ayağa kaldırabilmek imkanınız var. Ve mutlaka o 5 saniyelik aralıklarla zaten tutarlı bir noktaya erişebiliyorsunuz. Bir de tutarlılık sadece artık tek makine bazında değil, bir servis bazında bakılıyor. Benim uygulama tutarlı bir yedeğim olabilir database'in ama bu database'e bağlı uygulama sunucusu, işte diğer web sunucusu eğer onunla tutarlı değilse, aynı sürede değilse bu da benim bir işime yaramaz. Ve ben gruplandırarak karşı tarafa atıyorum. Birbirine bağlı, bir servise bağlı makineleri tek bir virtual protection group diyoruz. Bir grup içerisinde karşı tarafa gönderirsem o journal'daki data hepsinin aynı saniyedeki kopyası olur. Ve bu şekilde karşı taraftaki o checkpoint'ten ayağa kaldırdığım zaman aynı saniyedeki görüntüleriyle ve tutarlı bir şekilde ayağa kalkmış olur. Blok bazında crash consistent olsa da servis bazında baktığımız zaman tutarlı bir şekilde journal mekanizmasıyla her şeyi düzgün bir şekilde ayağa kaldırabiliyoruz ikinci site'da. Burada ben bir ekleme yapayım. Bir müşterimizde Zerto'yu ilk kurduk. İşte Ankara'ya gönderiyoruz. Arada da işte 100-200 megabit bir hat var. İşte niyetimiz de bir 5 saniye, 10 saniye ya da 15 saniye geriden gelmesini beklemek. Bakıyoruz milisaniye geriden geliyor. Allah dedik yanlış yaptık ya. Gittik öbür storage'a attık bunu. Çünkü milisaniye geriden gidiyor. Bakıyoruz Ankara'ya gidiyor data. Yani 3-5 saniye 10 saniye geriden gitmesini beklerken sanki kendi üzerindeki diske yazarmış gibi yazıyor. Ama tabii o çok da fazla göndermiyorduk. Tek bir sanal sunucu gönderiyorduk. O çok hızlı gönderiyordu. Belki çok daha fazla gönderdiğimizde biraz geriden gelmeye başlayacaktı ama ya bu bile mükemmel bir zaman.
Kesinlikle. Evet. Ya Engin'in bu anlattıkları çok gerçekten etkileyici. Çünkü gerçek senaryoları anlatıyor. Bir de bu Zerto çözümünü konuşacağız derken Engin böyle yaşadıklarını bana burada olmadan da anlatmaya başladı. Ben burada Çiğdem sana bir soru sormak istiyorum. Çünkü sen sadece Türkiye'den değil aynı zamanda Orta Asya birçok ülkeden sorumlusun. Türkiye'nin belki hani Zerto çözümü özelinde de cevaplayabilirsin ama genel olarak bu teknolojiye adaptasyonu nasıl buluyorsun? Müşteriler nasıl kullanım alanları bu çözümlerimize? Yani orada ne farklılıklar oluyor? Böyle bir karşılaştırma yapabilir misin? Türkiye ya da ne ihtiyaç var Türkiye'de? Tabii. Ya ben şöyle görüyorum. Türkiye gerçekten teknoloji adaptasyonu konusunda çok yaratıcı ve çok ileri seviyede. Şimdi biraz da buna belki mecbur olduğumuz için böyleyiz. Çünkü mesela şimdi Zerto konusuyla bağlarsak. Şimdi biz bu çözümleri yapmak, geliştirmek, uygulamak, iyi öğrenmek zorundayız. Neden? Çünkü coğrafik olarak zaten zor bir bölgedeyiz. İşte deprem var, sel var, savaşlar var. Şimdi bu durumlardan kendimizi korumak için aslında hep böyle bir yaratıcı çözümler oluşturma çabamız var. Oluşan çözümlere çok ciddi entegre olma durumumuz var. Ya gençlere bakıyorum, gençler gerçekten yani çok hızlı öğreniyorlar. Hemen işin başına geçiyorlar. Baktığımızda zaten bunu satışlar da gösteriyor. Yani çok zor denilen ürünleri Türkiye çok çabuk kucaklıyor, kullanıyor. Ama bizim ürünümüz zor olmadığı için hani Yok biz her segmente hitap ediyor Tabii ki. diyebiliriz. %100 haklısın. Biz bir de çok sabırsızız. Yani gidin Google'dan araştırın. 2 sene evvel Kanada'da işte hyperscaler'lardan bir tanesi 1,5 gün durdu. 1,5 gün. Ve Bizim Türkiye'de mümkün olduğunu değil. düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de Yani, yörüngeye yerleştirirler adamı. Yani dönersiniz TürkSat 1A, Engin, TürkSat 2A. Evet. Ama yine de benim şu anlattıklarından şu hoşuma gitti. Sonuçta sen büyük bir coğrafya yönetiyorsun. Türkiye'deki örnekleri aslında best practice olarak, başarı hikayesi olarak gösteriyorsun gösteriyoruz muhtemelen. zaten. Evet, Bu da gurur gösteriyoruz. verici Burada açıkçası. yapılan işleri biz bölgemizdeki diğer ülkelerde de anlatıyoruz. Bir nevi örnek oluyor. Gerçekten sadece benim yönettiğim bölgede de değil aslında. Central Europe bölgesinin biz bir parçasıyız. Orada da aslında birçok alanda öncüyüz diyebilirim. Peki bu felaket kurtarma senaryoları, testleri ve bu regülasyon raporlamalarıyla ilgili nasıl bir değer katıyor müşterilere? Zerto o kadar büyük değer katıyor ki keşke 20 sene sonra da olsaydım diyorum. Çünkü ben bu testleri meslek hayatımın bir döneminde bilfiil yaptım, yönettim. Çünkü yapılması gereken testlerdir. O zaman Zerto yoktu ama yine regülasyonlar vardı. Regülasyonlardan da öte yine kurumların aslında yedeklediği veriyi gerektiğinde bir sorun olduğunda yedekten dönebileceğinden emin olma konfirmasyon isteği vardı. Çünkü yedek aslında soğuk bir ortamdır. Yani buradan döneceğinizi test etmeden bilemezsiniz. Şimdi yine Zerto öncesinde ne yapılıyordu? Aslında alınan yedekler başka bir ortama geri dönülüyordu. Bu uzun süren bir işlem, meşakkatli bir işlem. Biz bu dönüşü yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Faruk da biraz önce bahsetti. Diyelim bir veri tabanı sunucusunu döndünüz. O veriyi sadece dönmeniz hiçbir anlam ifade etmez. İşte onun bir logu varsa önce onu işlemeniz lazım. Ondan sonra bir web server ile, application server ile o bütünselliği kurmanız lazım ki servisi ayağa kaldırabilirsiniz. İşte bunları test ediyorduk. Bunlar ciddi zaman alıyordu. Bir rapor yazıyorduk işte şunu yaptık, bunu yaptık. Bunu yaparken işte buradaki IP'yi değiştirdik, buna dikkat etmemiz lazım vesaire gibi notlar. Yani tabii 20 sene önce biraz daha şanslıydık. O zaman fidye yazılımları bu kadar hayatımızda yoktu. Vardı ama bu kadar değildi. Dolayısıyla genelde yedekten dönme testini biz başarıyla yaptıysak diyorduk ki tamam bu veriden geri dönülebilir. Ama bir fidye yazılımı saldırısına uğradıysanız ve henüz bunun farkında değilseniz bunu yedekten dönme testiyle anlayamazsınız bu arada. Ve o en ihtiyacınız olduğunda ben bunu test ettim bu kesin çalışır dediğiniz yedek çalışmayabilir. Çünkü böyle bir mekanizmanız yok. Şimdi Zerto bunların tümünü otomatikleştiriyor. Şimdi birincisi zaten daha hiç bu teste gelmeden siz bir fidye yazılımı saldırısına uğradıysanız orada bayrak kaldırıyor. Diyor ki burada artık problem var. Buradan sonrasında problem var. Buradan öncesini koruyorum. Şimdi birincisi bu. Bundan ayrı sizin regülasyonlarınız varsa diyor ki ben bu testi yaparım senin için. Siz bir kurgu veriyorsunuz. Ne test edilecek? Gönderdiğiniz veriyi dönüyor. Saniyeler, dakikalar seviyesinde. Açıyor.
ne kadar zamanda yaptığını, nasıl yaptığını raporluyor. Ve bu o kadar detaylı bir rapor ki mesela Avrupa Finans Kurumları DORA regülasyonlarına tabi. DORA tarafından kabul görüyor. DORA diyor ki yani sende Zerto varsa ve sen bu testi Zerto ile dokümante ettiysen tamam, bu testi manuel yapmana gerek yok. Ben bunu kabul ediyorum. Bu otomatik testi kabul ediyorum diyor. Şimdi bu çok büyük bir güven. Ve bu eskiden bizim bunu yapmak için sorumluluk sahibi insanlarımız vardı. Büyük firmalarda ekiplerimiz vardı. Bu disaster recovery otomasyonunu garanti etmek için. Şimdi Zerto ile bu artık tamamen otomatik. Çok güzel. O raporu al, git kalite belgelerin arasına koy. Peki. Ve hem yani maliyet açısından hem insan kaynağı açısından yani yaptıkları ve gerçekten güvenli olmak açısından gerçekten bir felaket olduğu zaman Evet, her şey gerçekten çok güvenli. geç. Yani inşallah hiçbir zaman olmasın ama asıl mevzu o. Evet. Asıl konu o ve aslında o konuyu da adreslemiş oluyor. Gerçekten çok etkileyici. Senin müşterilerin böyle kullanıyorlar mı peki? Tabii birçok müşterim kullanıyor. Çok güzel. Peki Faruk, çok güzel anlattık, ürünü uçuyor kaçıyor. İnsanlar bunu nasıl satın alacaklar? Neye göre satılıyor? Şöyle nasıl satın alacaklar? Hiç benim biliyorsunuz çok geniş bir ekosistemi, çok geniş bir partner ağı var. Ve bu partnerlerin zaten çok büyük bir kısmı Zerto üzerinde uzmanlaşmış partnerlerimiz. Bunların bize yönlendirmesiyle ya da direkt kendi reseller ağı sayesinde satışlara sahip olabiliyorlar. Lisanslamamız aslında oldukça basit, VM bazlı. Kaç tane işte sanal makineniz varsa o kadar lisans almanız yeterli oluyor. Sanal makinenizin nerede olduğuyla çok da ilgilenmiyoruz aslında. Örnek veriyorum, bir makinenizi aynı anda birden fazla lokasyona da replike edebilirsiniz. Ama onun için de yine tek bir lisans kullanmanız yeterli oluyor. İki yönlü çalışıyor. Örneğin her iki site'de toplamda kaç tane sanal makineniz varsa onu bize veriyorsunuz. Tip olarak da hem perpetual dediğimiz kalıcı lisanslarımız var. Hem de dilerseniz subscription dediğimiz kiralama modeli lisanslarımız var. İkisini de sahip olabiliyorsunuz. 1, 3, 5 yıllık lisanslarımızı şu anda konumlandırıyoruz. Teknik özellik olarak iki tip lisansımız var. Bir tanesi en sık kullandığımız Enterprise Replication diyoruz. Anomaly Detection ne olursa olsun içerisinde geliyor ama ben bunun üzerine ekstra güvenlik entegrasyonu yapmak istiyorum. İşte az önce bahsettiğim güvenlik çözümlerini entegre etmek istiyorum ya da bir kilitli kasa senaryosu oluşturmak istiyorum. Cyber Resilience Vault gibi bir çözüme de alıyorum aynı zamanda derseniz Advanced Resilience dediğimiz tamamen Zerto'nun bir tık daha üzeri güvenlik özelliklerini eklediğimiz lisansımız mevcut. İki tip lisanslara sahip olabiliyorlar. Ve hani segment olarak da bu arada hani şeyde bir ayrım olarak da görmüyoruz. Küçük müşterilerden enterprise müşterilere kadar herkesin ihtiyacı olabilir. Evet, kritik iş yükleriyle ilgileniyoruz. Tabii ki bir backup çözümü ne göre maliyet olarak biraz daha yüksek olabilir ama bunun nedeni kritik iş yüklerinin devamlı çalışabilmesini sağlayabilmek için aslında bunu yapıyoruz. Kritik iş yükleri alan her müşteri bizim için odak noktası diyebilirim. Bir tane daha ekleyeyim mi? Bu da çok unutulmaması gereken bir konu. Biz disaster recovery'e gittik Zerto'yla. Failover tamam. Ya ben bir sürü firma bilirim. Geri dönüş senaryosu yok. Dolayısıyla oraya gidemiyor. Yani artık yanıyor son ana kadar. Son anda geçiyor, hala oraya gidemiyor. Gittik. Geri nasıl döneceğiz? Yani failover okey, failback nasıl yapacağız? Bizim için aslında şöyle failback diye bir operasyon Zerto arayüzünde göremezsiniz. Çünkü bizim için hepsi failover'dır. A site'ından, hatta bizim için prod ya da disaster recovery site'ı da yok. Bizim için A site'ı var, B site'ı var. A'dan B'ye gönderdiğiniz sizin için ana site'ınız artık B'dir. Makinenizin iş yükünün çalıştığı yer orası. A site artık felaket kurtarmadır sizin için. Oradan tekrardan failover yaparsanız tüm makineleri tekrardan eski haline taşırsınız. İki yönlü çalışıyor replikasyonlar. Orada hani şunu da belirtin, bazı müşterilerimize açık hayat senaryolarından bahsediyoruz. Bizde iki senaryo var. Bir tanesi iş yükünüz çalışırken aynı zamanda izole bir ortamda tüm hepsini test için açıp burası hiç etkilenmeden testlerinizi yapabiliyorsunuz. Az önce Çiğdem'in de bahsettiği çok güzel bir özellik. İkincisi de bazı müşterilerimiz de yapıyor. İşte X bir gün diyor ki ben tüm iş yükümü aldım. İşte bugün İstanbul'da çalışıyorum. Bu sefer Ankara'da çalışacağım diyor. Belli bir süre Ankara'da çalıştırıyor iş yüklerini. Sonra tekrardan işte bir kesintiyle, bir yarım saatlik kesintiyle tekrardan hepsini İstanbul'a taşıyor. Bu şekilde gidiş dönüşleri, failover'ları oldukça basitleştiriyoruz da aynı zamanda. Son söylediğim birkaç tane regülasyon için şu anda yani gidiyorlar Ankara'da örneğin 2-3 gün kalışıyor ve yılda birkaç kez yapıyorlar bunu. Bazı regülasyonlar gereği
Harika. Bunlarda da çalışıyor. Süper. Peki Faruk, sen çok güzel anlatıyorsun. Çok da detaylı bir şekilde. Peki müşterilerin sürekli sorduğu bu çözümle ilgili bir türlü de belki adreslenmeyen bir soru var mıdır senin aklında? Hani şu akıllarında kalsın, teknik olarak şunu unutmasınlar dediğin bir Zerto çözümüyle ilgili bir şey var mıdır? Yani en önemli söyleyeceğim şey Zerto'ya bir backup çözümü değil. Evet, yani backup özelliklerinin çok büyük bir kısmını karşılasa da bir backup çözümü değil. Bizim buradaki amacımız iş yüklerinin, kritik iş yüklerinin sürekli olarak çalışabilmesini sağlamak. Kritiklik de tabii ki sen işte kaç tane iş yükün varsa, ya bunların durmasını istemem, benim için para kaybı dediğiniz kaç tane iş yükünüz varsa bunu bizim için ortam fark etmeksizin hangi platformu kullanıyorsanız kullanın. Bu Morpheus'ta olabilir, Azure AWS ya da VMware'de olabilir. Hangi platform olursa olsun sürekli olarak çalışabilmesini sağlayacağımız bir çözüm ve bu anlamda da hani sağladığı özelliklerle de şu anda rakipsiz bir çözüm diyebilirim. Harika. Peki o zaman genelde müşterilerin zaten bu çözümü biliyor diye anlıyorum. Çünkü bazen böyle bazı sorular vardır. Hep aynı soruları tekrarlarlar. Hani teknik bir insan olarak belki dedim bu soruyu cevaplarsın ama herhalde her şey çok daha net. Ama ben bir satış açısından da sana sormak istiyorum Çiğdem. Bu yayını dinleyenlerin aklında aslında şu 3 cümle kalmalı. Zerto çözümü bunu sağlar dediğin nedir? Hani onu bize bir söyler misin? Şimdi Zerto çözümü başınıza bir iş geldiğinde sizi kurtarır. Geceleri rahat uyursunuz. Bunu sağlar Zerto. Onun için bizim bu sene amacımız aslında Zerto'yu mümkün oldukça çok müşteriye kurup gösterebilmek. Bakın, satmak demiyorum. Kurup gösterebilmek. Çünkü hani ne gördüyseniz doğru odur diye bir laf vardır ya. Biz inanıyoruz ki Zerto çözümü müşteri bir kere deneyimledikten sonra doğrularını değiştirecek, doğrularını geliştirecek. Çok güzel. Zaten bunu dinleyenlerin bence denemek isteyeceği bir yayın oldu. Gerçekten benim iş kritik uygulamalarım olsa şu an denemek isterdim. Senin müşteriler zaten deniyorlar Benimkiler herhalde. eminim deniyorlar ama, zaten. gerçekten Kullanıyorlar. çok etkileyici. Ciddi anlamda hani bu o zaman size ulaşacaklar. İş ortaklarınıza zaten HP çok yaygın olduğu Tabii ki. için. Hani bu konuda da bunu söylemen hoşuma gitti. Çünkü gerçekten siz de bunu istiyorsanız ülkemizdeki bütün o şirketler, kurumlar da çok rahatlıkla bunu yapabilirler ve kullanabilirler. Arkadaşlar gerçekten harika bilgiler edindik sizden. Zerto çözümünü ben bu kadar detaylı bilmiyordum. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Speak Up Tech serimizin bu bölümünde HP Türkiye ekipleri Zerto çözümlerinden bahsetti. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.